Yeni bir ev turuna, yine bir ev turuna hoş geldiniz diyerek yeni videoma başlıyorum. Evet, evimiz dizayn edildi. Çok koşturduk, çok uğraştık, dizaynını yaptırdık. Beğendik mi? Beğendik. Bakalım siz beğenecek misiniz? Sizin görüşlerinize sunmak için de ev turu videomu başlatıyorum. Hoş geldiniz diyerek hemen evimize geçelim. Şimdi eve girerken önce kilit sistemimizi de tanıtayım size. Philips'in kilit sistemi var. İsterseniz kodla giriyorsunuz, isterseniz anahtarla giriyorsunuz. Elektrikler kesik olduğu zaman anahtarı kullanıyorsunuz. İsterseniz de parmak iziyle giriyorsunuz. İsterseniz de zili çalıyorsunuz. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Tekrardan evimize hoş geldiniz. Evet, evimizi tanıtmaya yine ben varım ama eşim yardım edecek. Çünkü bu evi inşa eden, bu evi yapan kendisi. Hadi bakalım. Yavaş yavaş Bismillah ne yapacağız? Başlayalım. Bismillah diyerek ev turumuza başlayacağız. Ve ne yapıyorum? Sözü eşime bırakıyorum. Demir. El yapımı, özel yapım bir kapımız var. 2.7 metre yüksekliği var. 1.5 metre genişliği var. Giriş düğmeleri, ışıklandırma, bahçeyi içerisi dışarısı. Biz bu duvarı 14 metre boyunca cladding'le, alüminyum cladding'le süsledik. Renk, dizayn, şekil her bir evde farklı. Bu evde koyu renkleri, gri tonları, siyah tonlarını özellikle seçtik. O şekilde kullandık. Hani tahtayla mesela siyahın birleşimi çok farklı oluyor. Güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Açık bir duvarda daha farklı bir duruşu var. Tavanlar beyaz. Burada mesela elektrik sisteminde bakarsanız her şeyi biz burada simetri olarak uygulamaya çalışıyoruz. En hassas olduğum konulardan birisi. Double downlight kullandık her birinde. Downlight atom lambası mı oluyor Türkiye'deki? İşte Hiç bilmiyorum. Bazı terimleri Türkçesini karıştırabilirim veya yanlış söyleyebilirim. Hakkınızı edin, kusura bakmayın. Evimizin girişi bu şekilde. Sağ tarafımızda ofisimiz var. Ofisimizde bu şekilde bir duvar panel uyguladık. Hem rafları hem evrakları kullanabilecek, hem aksesuarı güzel gösteriyor. Burada ofis masamız bu şekilde. Ofiste çalışırken de insanların böyle evraklarla, işlemlerle bilmem boğulmaması için kafamızda çizdiğimiz şey, açtığınız zaman çift sürgülü kapıyla böyle çok güzel botanik bir bahçeye çıkıyorsun. Hem temiz hava, yüksek, zaten tavanımız 3 metre. Kapılarımız 2.7 metre. İçeride kullandığımız bütün kapılar, bu taraftaki kapılar 2.7 metre, aşağıdakiler alt katımızdaki tavan 3.5 metre. Orada da gösterdi. Burada yürüyüş yolları yaptık. Buradan hem havuza geçebiliyorsun, hem arka bahçeye geçebiliyorsun. Hem de öne. Öne geçebiliyorsun. İstersen oradan bir bak babacığım. Geçişleri kolayca sağlıyor. Yeşil böyle temiz bir hava veriyor buraya. Açık. Perdeleri tavana kadar kullandık. Kullandığımız malzemelerde en iyisini kullanıp güzel bir iş ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. En sevdiğim, sözünü keseceğim de en sevdiğim bu kapının 2 tane açılması. Çünkü hani tek açılıyor da hani sadece buraya kalıyordu ya. Evet. Şimdi açtığın zaman 2 tane açılıyor ve buraya kadar 2 açılıyor. metre kadar kapı açılıyor. Aynen. Yani 3 metre yakın bir tavan açıklığıyla beraber güzel bir temiz hava sağlıyor içeriye. Burada girişte bir misafir tuvaletimiz var. Misafir tuvaletimizde KitKat dedikleri bu özel el yapımı İspanyol bir taş kullandık burada. El yapımıdır bu taşların her biri. Bunu komple mermer bir tezgahla, benchle devam ettirdik. Mermer bir lavabo kullandık. Bu çeşmelerin dikkat edersen tek mikser. Sıcağı soğuğu aynı şekilde kullanıyorsun. Lambaları yine mermer olaraktan sesin tokluğu ve sesin güzelliği. Mermer iki çekmece. Mermer çekmecelerimiz mermer, siyah geberit tuvalet malzemeleri, sifonu kullandık. Ayna, buraya bakabilir misin? Ayna mesela burada tavandan geliyor, lavabonun üzerinden aşağı kadar devam ediyor. Hani biraz bende şey var, böyle işlemler birbirini devam edecek, takip edecek. O konularda biraz hassasım. Burada kullandığımız mesela aircon sistemi, havalandırma sistemi çok özel bir sistem.
her bir odanın kendi sensörü var, kendi kontrolü var. Bunu telefondan, duvardan, telefondaki application'dan kullanabiliyorsun. Odanın birini 16, birini 20, birini 24 yapabiliyorsun. 14 ayrı bölgede klima sistemi var. Ve kullandığımız makinede shopping center'larda falan kullanıyorlar ama her yerde değil, pahalı yerlerde. Güzel bir makine, çok kaliteli, düzgün çalışan bir sistem. Buradayım. En kolay çektiğim ev turu bu oldu bence. Sen olunca çok kolay çekiyorum ev turlarını. Tabii. Çünkü ben anlatamıyorum. Çünkü herkes bildiği işi daha güzel anlatıyor, değil mi? Sinema odamız, misafir odamız, ikinci salonumuz. Burada çok amaçlı kullanılabilsin diye bu şekilde bir oda yaptık. Arkamızda barımız var, orada buzdolabımız var. Yine kullandığımız ayna, led sistemleri, yukarıdaki aksesuar olaraktan kullanılan rafımız. Koltukların rahatlığı. Koltuğu komple Lazoni. Bu arada biz bunları söyleyelim. Türkiye'de yaptırmıştık. Biz buranın ölçüsüne göre dizayn ettik, ayarlattırdık burayı. Tavanlarımızda burada 9 tane ayrı kutumuz var. Onların ışıklandırmasını 5 tane ayrı downlight'ta yaptık. Zaten içerinin aydınlanmasını normalde bu led ışıklar yeteri kadar karşılıyor. Bunlara destekledik. Onları şöyle gösterelim mi? Misafirlerimizi ağırlarken işte buradan salon, çünkü buradan 20-25 metre gidip geldi kilometre yapıyor. Yani küçük bir kahve makinesi ve kahve fincanlarıyla da hani bir kahve desteklenebilir. Destekleyebiliriz. Ön tarafa bakan güzel 600'e 2400 uzunca bir camımız var. Hem dışarıyı görebiliyor, hem aydınlatma alıyor, hem havalandırmayı sağlıyor. Perdelerimiz perdeyi siyah kullandık. Cengiz abiden. Cengiz abi selam olsun. Bir şeyde biz simetriye dikkat ediyoruz derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Oradan girdiğin zaman havuzu, bahçeyi, yan bahçeyi görebiliyorsun. Merdivenden çıktığın zaman da ne ışık kaybı ne yer kaybı, hiçbir şekilde bir kaybımız. İşte sol tarafta olmuyor. Biz buraya bir mudroom, ne oluyor? Ayakkabılık, değil mi? Hı, ayakkabılık. Ayakkabılık. Giriş dolabı da deniyor, ayakkabılık da deniyor. Yine her bir yerde led kullandık. Siyah dolaplarla burayı tamamladık. İçeri git. Laundry'miz var burada. Laundry, çamaşırhane. Adı neydi? Burada ben hemen desteğe geliyorum. Geldim. Evet, kurutma makinamız var. Çamaşır makinamız var. Kuru temizleme makinamız var. Ama ben daha bunu açıp kullanmadım. Bunu açıp kullanıp denemek istiyorum. Kuru temizleme makinesi derken daha çok şey diyorlar. Kıyafet yenileme makinesi. Yani neden? Çünkü kıyafetler yıkandıkça yıpranıyor. Yıkanmadan hava sistemiyle, buhar sistemiyle kıyafetleri temizleyebiliyorsun. Bu şekilde genişçe bir bench koyduk. Buranın lavabosu var. Birbirine bağlı değil. Çoğu evlerde işte yapıyorlar ya, oradan hortum çıkıyor, lavabonun içinden sakıyor falan. Öyle şeyler kullanmıyoruz. Güzel açık bir şekilde shelf kullandık, raflar kullandık. Üzerleri komple dolap boylu boyunca. Altları dolap komple. Bütün çamaşır malzemeleri, paspastı, diğer malzemeleri kullanabiliyoruz. En sevdiğim ne? Çamaşır dolabı. Kirli çamaşır dolabı. Yukarıdan çamaşırları atıyorlar. Bu dolapta birikiyor. Daha sonra ben buradan alıyorum, aşağıdaki sepetime getiriyorum. Ve buradan makineme koyup yıkıyorum. Yani oda gezip çamaşır toplamıyorum. Herkes kirli çamaşırını yukarıdan dolabın içinden atıyor. Bu dolabın içine düşüyor. En rahatı. Garajımız... Burada da Samet kardeşime selam olsun. Yer silimlerini Samet kardeşimize yaptırdık. Cilasını, silimini Samet kardeşim yaptı. 6 metre, 7 metre ölçüde büyük double garajdan, yani çift arabalık garajdan daha büyük ölçüde bir garajımız var burada. Komple kullandığımız o kapının arkasını göstermek isterim. Çünkü basit bir malzeme kullanmadık. Hani teneke... Geliyor değil mi ses? Teneke sesi değil bu. Malzemenin, kalitenin sesi. Yani yaptığımız işlerde işin hakkını vermemiz gerekiyor. Böyle bir ev, böyle bir malzeme, böyle bir kalite ortaya çıkarmak için de biraz paraya kıymak gerekiyor. İki tarafta da dolap var. Bu tarafı ayakkabılık olarak kullanıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 kapaklı, cam kapaklı ve kaydırmalı. Burada 3 kapaklı. Burayı da malzeme dolabı olarak kullanıyoruz. Gerçekten bütün ayakkabılarımızı, malzemelerimizi Garajdan alabiliyoruz. girdiğimiz zaman ayakkabılığı kullanabiliyoruz. Evin ayak altında kalmıyor. Daha kenarda kapıyı çalmışlar. Kapıyı çalmışlar. Gizli bir odamız var. Burada gizli odamız var. Bismillah, buyurun.
Burası tekrardan master bedroom. Ebeveyn odası gibi. Ebeveyn odası tekrardan. Çift kişilik büyükçe bir yatağımızı alıp onların üzerine 2 tane mermerden yine duvardan duvara dolaplarımızı kullandık. Burada bay bayan olaraktan kullanılabiliyor. Tavana kadar 3 metre yüksekliğinde bir dolap. Burada 4-5 tane çekmecesiyle beraber odayı, malzemeyi, her şeyi karşılayabilecek şekilde. Burada tek de bir sandalye koyduk mesela. Hem kitap okur, dinlenmesini yapar, istirahatini yapabilir burada. Berjerleri zaten hemen hemen bütün odalarda hani kullanılıyor. Anne baba odasının bu kattaki banyo, lavabo, tuvaleti. Yerden yukarı kadar İtalyan mermer kullandık. Bunlar 1.2 boyunda, 600 milim genişliğinde. Tavana kadar kapatıyoruz. Şu mermerimizin dönüşlerini özellikle göstermek isterim. Yuvarlağını, dönüşünü aşağıdaki dolapla beraber aynı şekilde özel olarak tasarlandı, özel olarak yapıldı bunların her biri. Çeşmelerimiz yine duvardan geliyor. LED ile yine tekrardan nişi komple kapladık. Duvarın içerisinde gömme dolabımız var. Hani banyo malzemelerini, tıraş malzemelerini, parfümlerini, her bir şeyin ortada kalabalığı kalmıyor, içerisinde kullanabiliyor. Buranın courtyard yani havalandırma alanı, yani bahçesi, artık ne olarak kullanmak istersen, ne adını ne koyarsan, buraya çıktığın zaman keyfini, kahveni yaptın, çayını içtin, oturdun. Güzel keyfini yapabilirsin, havanı alabilirsin. Çok güzel bir alan. Sarmaşıklarımız ufak ufak büyüyor. Çok mu rahat? Kaldım ben böyle. Harbi rahat. Rahat valla. Rahat yani. Rahatmış gerçekten. Vallahi. Hadi devam edelim. Devam edelim hadi. mi? Bismillah hadi bakalım. Bitmez değil mi? Bitmez. Biz buranın fotoğrafını çektirmek için fotoğrafçıyı, kameramanı book yaptık. Randevu Ayarladık. Bugünden için. Aynen. Ekstralı bir ev, büyükçe bir ev olduğunu izah etmemize rağmen 6 saat ayırmışlardı bize. 6 saatlere bugün yetmedi. Yarın tekrardan gelecekler. 2. gün tekrardan çalışmaya başlayacaklar. Çünkü evde adam diyor ki ben hani nereyi çekeceğimi bilemedim. Hangi birini çekebileceğimi bilemedim. Her yer ayrı bir ekstra. Her yerde ayrı bir özellik. Buradan geldik. Havuzu biraz evvel bahsediyordum. Bu havuzu buradan görebiliyoruz. Kapının açılışından itibaren üst katta yatak odasında odalardan çıktığın zaman görebiliyorsun. Yukarıdaki salonumuz var. Oraya çıktığımız zaman yine bakarız. Oradan görebiliyorsun. Mermer basamaklarla yaptık. Bu merdivenimize yine ses duyuracağım. Bak. Bak. 850 kilo sadece iskeletinde demiri var. 850 kilo. Mermerler hariç, üzerindeki cam hariç. Yaklaşık 3-3,5 tona yakın bir malzeme yük çekiyor burası. Mermerlerin her biri... Oturabilir miyim? Ay bahaneyle biraz da dinlenmiş olurum. Mermerlerin her birinin 60 milim burada önlerine yanağını kaplattırdık. Dört bir tarafını kaplıyor. Aşağıdaki basamakla beraber yine simetriyi yakalasın diye. Şu dönüşü görebiliyor musun? Oradan görünüyor mu? Hı hı. Bu dönüşün her bir ölçüsünü biz burada lavabodaki, biraz evvel çektiğim banyodaki dönüşlerle biraz sonra göstereceğim şömine, mutfak böyle dizayn ettik, çizdik ve yerleştirmeye çalıştık. Elhamdülillah kafamızda çizdiğimiz, geceleyin uykusuz kalkıp böyle kağıda kaleme döktüğümüz her bir şeyde yerini buldu, şükürler olsun. Cam korkuluğumuz mesela komple buradan çıkıyor. Üst katı komple dönüyor. Yaklaşık 16-17 metre boyunca. Yok kaç? Daha fazla belki de ya. Unutuyor olabilirim. Biraz yorgunluk da var. Komple camla dönüyor. İnişlerimizi merdivenle kapladık. 1453 genişliği var. Basamaklarını led ile doldurduk. Bu klaydenimiz komple geliyor. İz yaptım ama kusura bakmayın. Aksesuarımız var böyle hor çalışan. Alt kata alabilirim seni. Salonumuza geldik. Hoş geldiniz. Evet, salonumuza geldik. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. En sevdiğim mekan. Ben boyuna işte ev turları, videolar, vloglar çekerken hep bu mekanda oluyordum. Bana diyorlardı bir full ev turu çek, full ev turu çek. Elhamdülillah şu an çekiyoruz. Ben size bu kadar net anlatamazdım. Emin olun yani giriş
tuvalet, banyo, işte oturma odası falan deyip geçecektim. Ve detaylı anlatıma devam. Çalışma odasına girdik. Çalışma odasından burayı görebiliyorsun. Çalışma odasından otururken bahçeyi, oradan arka bahçeyi, havuzu görüp seyredebiliyorsun. Aynı şekilde buradan da otururken bahçeyi, study'yi, çalışma odasını birbirini görebiliyor. Orada bu 3 metrelik camlarımız komple bu 3 duvarı da tavana kadar kaplıyor ve ışığı evin içerisine tamamen alabiliyor. Burada, ben çok mu burada diyorum ya? Sen Ama hep burada. Biraz sen bana kahve ısmarla, bak ben buradayı keseceğim. Şimdi burada, o dönüş biraz evvel söylediğim, biraz evvel bahsettiğim mermer dönüşümüz mesela buradan geliyor. Dönüşümüz komple aynı simetri duvarda da devam ediyor. Biz bunları gerçekten hani ziyarete de geldiğinde sen çoğu zaman çizdik. Çalışanlarla beraber onların aklının yetmediği, elinin yetmediği veya herhangi bir yere destek istedikleri yerde biz de elimizle uğraştık, çabaladık. Böyle bir şey ortaya çıkartmaya çalıştık. Allah'ımıza şükürler olsun. Elhamdülillah bize böyle bir şey nasip etti. Şöminemiz var burada. Eskiye marka. Eskiye marka kumandası buralarda bir yerde olması lazım. Eskiye marka 15 kW bir makine var. 1650 1.65 santim Türk ölçülerine göre söyleyeyim. 1650 genişliği var. Çok güçlü bir makine. Sadece tek başına makine evi ısıtmaya yetiyor. O derece güçlü bir makine. Mermerlerin altına komple LED yerleştirdik. Bu arada altı boştur buranın. Freestanding dedikleri. Altı boştur buranın. Hani biz bunu da böyle yaparken ben yaklaşık 90-95 kiloyum. Biz bunu yaparken böyle öyle süs olsun diye yapmadık. Oturabiliyoruz üstüne yani. Hani ona göre plan edildi, ona göre engineer çizildi. Sadece işte olsun. Zaten üzerindeki yüzlerce kilo mermer var üzerinde. Onunla beraber biz buraya komple ailecek otursak, buradan buraya komple ailecek otursak hepimiz açacak şekilde üçlemlerinde bu duvar. 3 metre. Bu tavanın biraz geri gidersen Oğuzhan abi. Bu kısmımız bizim tavan 3,5 metre. Camlarımız 3 metre. Hani benim boyumda 1,90 aşağı yukarı bu seviyede anlaşılabilir diye sadece birazdan uzaktan çekmesini istedim Oğuzhan'dan. Camların genişliği bu duvarın 12 metre boyunca komple gün ışığı evin her bir yerden içeriye giriyor. Güneş hiç doğuşundan batışına kadar hiçbir şekilde kesilmiyor. Perdelerimizi sanıyorum kumanda gördüm orada. En sevdiğim kolaylığım. Gerçekten kolaylığım. En sevdiğim. Tek düğmeyle bütün perdeleri kapatabiliyorum. Artı tek düğmeyle tekrardan bütün perdelerimi açabiliyorum. Ya da ama istersem de aynen istersem 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Onları da buradan ayarlayıp tek tek açıp kapatabiliyorum. Ben bunu gerçekten çok sevdim. Çünkü daha önceki büyük evde ben perde açmaya kalktığım zaman 20 dakikada perdeleri açıp anca aşağı iniyordum. Bu bir kolaylık. Yani anlatmakla bitecek bir şey değil. 3-4 saat belgesel, tarihi belgesel gibi olur herhalde değil mi? Gerçekten öyle. Gene hani hızlı geçiyoruz. Sen bana kahve ısmarlar mısın? Kahve. Vallahi sen bana kahve ısmarla. Ben sana bir 10 dakika daha konuşurum. 10 dakika espresso mu istiyorsun? Espresso please. Kendimi temizlesin o hazırlayana kadar. Bir hazırlasın, kendi temizlesin. Okey. Onlara o zaman geçmişken Gargun'u burada evet, bu makineleri de bana çok soruyorlar ama ben işte bilmediğim için fazla detayını anlatamıyorum. Sen anlatırsan daha iyi olur. Okey. Gargun'u bu sektörde, bu işte işin uzmanı, büyük bir firma. Bu işin nomadinisi, Ferrari'si. Gerçekten farklı bir makine. Tek tuşta açıp tek tuşta kapatabiliyorsun. Adamlar yapmışlar. Güzel yapmışlar. Parasını alıyorlar ama aynen. Gerçekten çok kaliteli bir malzeme kullanmışlar. Burada yine mutfağımız tavana kadar 3,5 metre boyunca kullandık. Buzdolaplarımız gömme buzdolabı. Gömme buzdolabı kullandık. Buzdolapları, buzlukları. Geliyor. Kahven geliyor. Kahvemi alayım. Bak ben daha sana neler anlatacağım. Kurtlar Vadisi'nde Seyfo dayı vardı.
Bir sigaraya dedi biz dedi adamı satarız sen bana soda ver neler anlatırım ben sana diyordu. Aynen kahveni iç ve zaten günün stresini biraz atmış olursun kahveyle. Bugün çok koşturdun. Gerçekten çok koşturduk. Biraz hızlı bir gün geçti. Evet. Ben anlatmaya devam edeyim o hazırlanana Aynen, kadar. Mutfağımızda Ada Bench, Island Bench kullandık. Komple her bir tarafı mermer. Taş. 1500 genişliğinde, 4,5 metre uzunluğunda ve buranın yine Allah razı olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Buranın dönüşünü Oğuzhan abi biraz geriden alayım mı seni sana zahmet? Buranın mermer işçiliğinde gerçekten sanat uyguladılar. Burada günlerce çalıştılar. Sen gelip gittikçe gördüğün, şahit olduğun adamların her birine. Burada tek zaten şu aşağıdaki sözünü keseceğim ama şu aşağıdaki buranın dönüşünü yapmak için böyle küçük küçük koyup ekleyip hani burayı böyle ne derler rendeleyip CNC makinede kesildi. CNC makinede kesildi. Ben hayret kesildi. ettim bunu. Her biri tek tek işlendi. Aynen. Tek tek kondu ve her birinin grandasını yani zımparasını elleriyle yaptılar. Günlerce sadece şu Ada Bench'in üzerinde ocağımızın olduğu mutfak tezgahımız var. Burası 4,5 metre. 4,5 metrenin üzerinde komple yine tavana kadar mermer kullandık. Biz Vişba kullandık. Vişba firmasından talep ettik. Bu malzemeyi bize İsviçre'den getirttirdiler. Kendileri normalde hazırda satılan bir ürün değil. Bu şekilde yuvarlak olaraktan 2 metre yüksekliğinde tek parça olaraktan satılan ellerinde bulunan bir malzeme değildi. Sağ olsunlar siparişlerini verdik. 3,5 ay kadar da bekledik. Gaggenau yine elektrikli induction elektrikli ocak. Kahve başlamadı daha. Ocak. Ve yine aynı şekilde göstereceğim. Hani kimse kusura bakmasın ya hani fazla tevazu cahili alim yapar ya da işte konuşturur neyse. Biz dediğim gibi işimizi severek yapmaya çalışıyoruz. Sanatı da işin içine koymaya çalışıyoruz. Bunların her biri bir sanat. Normalde bunun içerisinde çok özel bir işçilik var. Şurayı göstereyim mesela. Adanın etrafında elektrik prizi kullanmadık. Çoluk çocuk oralara girip çatal sokuyor, bir şey yapıyor. Çünkü sorun sıkıntı olabiliyor. Evet. Dedik ki ortada kalsın. Zaten her bir yere şarj mı kullanılacak, herhangi bir şey kullanılacaksa ortadan kullanılabilir diye. Aynı şekilde orada da var. Bu tarafta da var. Duvarlarda kalabalık görünsün istemedik. Aynı şekilde yine sol tarafta da kullandık. Sağlı sollu benchlerimiz de var. Sağlı sollu bu şekilde kullandık. Bunu çok soran oluyor. Evet onu çok soran oluyor. Çeşme. Akıyor. Sıcak su akıyor. Yemek yaparken yardımcı oluyor. Selamünaleyküm. Bulaşık makinamız var. Onu sen anlat. Aynen tekrardan burada bulaşık makinamız var. Bir tıkla, 2 tıkla açıyor, 2 tıkla kapatıyor. Ama tabii önce yapmam gerekiyor. Tıklamayla açıyor, tıklamayla kapatıyor. Tekrardan aşağıda dolaplarımız var. Bu taraflar hep dolap olarak kullanıldı. Bu tarafta çekmeceler olarak kullanıldı. Ama çekmeceler de dolap genişliğinde olduğu için alttaki 2'şer çekmece hep dolap genişliğinde olduğu için bayağı bir şeylerimizi alıyor. Kahve iyi geldi mi? Göreceğiz. Göreceğiz şimdi. Göreceğiz. Nasıl, performans nasıl olacak? Göreceğiz. Evet bu çeşmenin özelliği de en sevdiğim. Bulaşık yıkarken, lavabo temizlerken bu özellik artı fiskiye sistemiyle olan şey. Nero malzemesini kullandık. Şu dizaynı, şekli özellikle hoşumuza gitti. Böyle bir işçiliği var burada. Vallahi nereler anlatayım ben size daha başka. Mutfak... Çöpler de gizli bu arada. Çöplerimiz de gizli. Yani büyük ve gizli. 2 tane kabinet olarak kullanabiliyoruz. Recycle olarak ve normal çöp olarak kullanabiliyoruz. Dolaplarımız yerden tavana kadar buradan 3,5 metre yüksekliğinde, 5,5 metre genişliğinde.
kiler, dolap, erzak malzemesi, her bir şey kullanabildiği şekilde ayarlandı, dizayn edildi. Çekmeceleri var, ayrı ayrı bölmeleri var. Buradaki çekmecelerimiz de yine her biri hani böyle onlarca kilo taşıyabilecek şekilde sağlam soft noise, yumuşak kapanma sistemiyle yapılmış durumda. Sizi bu tarafa doğru alabilirim. Buzdolaplarını gösterdin mi? Buzdolaplarını biraz daha gösterdim. Gömme buzdolaplarımız var dedik biraz evvel burada. İki taraflı. Biri sağ tarafa açılıyor, biri sol tarafa açılıyor. Altta buzluklarımız var. Burada bir tane daha buzdolabımız var. Yine aynı şekilde buzluğu altta, buzdolabı üst kısımda. Burada 7 metre genişliğinde, uzunluğunda değil mi? Özür dilerim, yanlış söylemişsin. 7 metre uzunluğunda komple bir bench'imiz var. Burada Miele ocak kullandık, Miele fırın kullandık, Vişpa davulmaz havalandırma kullandık. Karşı tarafımızda sarmaşıklarımız var. Onlar büyüyorlar. Onlar büyüdüğü zaman karşı pensi komple saracaklar. Yeşilliğimiz olacak. İnşallah. Çift, Allah nasip ederse çift gözlü lavabo kullandık. Yine aynı şekilde kullanımı kolaylaştıran, çeşmeyi sıcağı soğuk kolay bir şekilde kullanabileceğimiz bulaşık makinamız yine tekrardan burada var. Çöp olarak ben böyle göstereyim. Gerçekten çok rahat ediyorum. Recycle'larımı, plastiklerimi oraya koyuyorum. Normal çöplerimi buraya atıyorum. 9 metre yakın komple üst tarafa dolap olarak kullandık. 12 tane dolap var üst tarafta. 12 ayrı kapak var değil mi? Evet. Biliyorsun her zaman silgiden dolayı. Böyle geçelim mi bahçeye çıkar mıyız? Geçelim istersen ilk önce. Kapılarımız 3 metre uzunluğu yine şuradan anlaşılır. Benle daha iyi anlaşılır aslında. Evet, benle daha iyi anlaşılır. Sen standartların üstünde olduğun için. Benle daha iyi anlaşılır. Mutfak dolaplarıyla benle çok iyi anlaşıyor. Burası ikinci mutfağımız. Çift taraflı. Buradan hem arka bahçemize hem ön bahçemize çıkabilmek için iki taraflı kapı kullandık. Alfresco bahçeye çıkış kapımız. İki kapı birden açılıyor. Yani şöyle bu sanıyorum bir panelin birisi 120-130 kilo falan. Evet. Bir panelin tanesinden bahsediyorum. Ben 250 kilo, 260 kiloyu hani şöyle parmağımıza ettik, parmağımıza çektik. Bu şekilde güzel yine sağlam malzeme kullandık. Şurayı göstermek isterim. O sana burayı çeker misin? Hani İtalyan malı kilitleri, malzemeleri, tekerleri, sistemi. Hani biz bunu müsait arkadaşlarımızla veya çevremizdeki arkadaşlarımızla bunun tartışmasını veya görüşmelerini, istişarelerini, toplantılarını çok yapıyoruz. Bana diyorlar ki çok harcamıyor musun? Çok harcamıyor muyum? Burada bir insan oturacak. Ben oturayım, başkası otursun. Yaptığım onlarca evin içerisinde ben hiçbir zaman malzemeden çalayım da cebime 3 kuruş fazla para koyayım derdinde olmadım. Düzgün malzeme kullanalım, arkamızdan beddua değil dua alalım derdimiz. Bahçemize geçelim. Buyurun. Bahçemizi görelim, bahçemizi beraber gezelim. Alfresco olarak geçiyor burada şeyimiz. Dış balkon, dış alan, dış mekan. Burada al sandalyeli yuvarlak bir masa, yine bunu Türkiye'de yaptırmıştık. Mazzoli'de yaptırmıştık. Bu şekilde güzel de oturdu, güzel de yakıştı, oldu sanıyorum malzemeye. Dışarıya biz gazlı barbekü koyduk. Dışarıda yine bir bar buzdolabımız var. Renkli değil mi? Güzel olmuş mu? Teşekkürler. Dışarıda yine temizliğe kullanılabilsin diye lavabosu, çeşmesi, sıcak ve soğuk suyu var. Var. Ondan sonra bahçemizi biz bu şekilde dizayn ettik. Baklava dilimleriyle süsledik. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu baklava dilimlerinin sadece burası gördüğünüz taş değil. Altına bunların beton atıldı. Evet. Taşlar oynama yapmaz, mümkün değil. Çünkü altında beton var. Evet, bunların her birinin altında 200-250 sanıyorum, 250 mil derinliğinde beton var. Biz bunu ona göre yaptırdık ki normalde bize bahçeci demişti ki biz bu bluestone taşları alıyoruz, toprağın üzerine şöyle sağlamlaştırıyoruz, koyuyoruz. O dedik bize uymaz çünkü burada insan basacak, çoluk çocuk basacak. Yeşillendirmemizi ve ışıklandırmamızı bu şekilde yaptık. Güzel olduğuna inanıyorum. Renkli, değişik, daha yeni büyüyorlar.
Hatun da sevdi sağ olsun. O benden daha çok toprak istedi, arazi istedi. Traktör süreyim, şöyle yeşilliğim olsun dedi. Buğday ekeyim, böyle hasat biçeyim falan dedi. Ya biz de seviyoruz. Hani yeşil, güzel, bahçe, doğa, şöyle ata bin gez falan ama benim işim bu. Ben işimi yapmak, işimi icra etmek zorundayım ama işte burada ben müşteri gezdiriyorum, müşterilere evi sunuyorum, gösteriyorum, tanıtıyorum. Çünkü dediğim gibi yaptığım ürünü göstermek ve sunmak zorundayım. Hani burada da konuşurken, anlatırken işte ben ilk zamanlar çekiniyordum. Ya işte hani marka söylemeye çekiniyordu. Hani yeri geliyordu şu malzemeyi kullandım, kalite malzeme kullandım demeye çekiniyordu. hani ama kendimizi övmek, işi bu. Kendimizi övmek anlamında değil. Yaptığımız iş ve yaptığımız işin hakkını vererekten en güzel şekilde yapmak için uğraşıyoruz. Biz mecburuz kullandığımız malzemeleri, markaları konuşmaya, söylemeye. Sonuçta müşteriler de izliyor değil mi? Tabii. Evin içerisinde yani liste yapıyoruz mesela ne vardı. 180 tane falan downlight kullanmışız. 180 tane dediğimiz downlight, ben onunla 5 tane 6 tane ev yapıyorum normalde küçük evlerden, diğer tarafta yaptığımız evlerden. 125 metre LED ışık kullanmışız mesela. Dolapların içerisinde, benchlerin altında, orada burada. Burada yine ön tarafa kullandığımız gibi Bluestone doğal taş kullandık. Aynı şekilde ön tarafı takip ederekten geliyor bu şeklimiz. Ön tarafın tuğlasıyla oraya bir bahçe duvarı ördük. Arka duvarımızı komple sıvattırdık. Burada yan taraflardan biraz farklılığımız olsun diye. Havuz alanımıza geçtiğimiz zaman 6,5 metre, 3,5 metre burada havuz yaptık. Havuzumuzun da sen videoları çekmiştin. Havuzumuzda çalışan Avustralyalı bir şirkete yaptırdık. Çalışanlar Avustralyalıydı. Buralar arkadaşlar gerçekten temiz ve düzgün işleri vardı. Zaten görünüyordu. Her bir taşı tek tek elleriyle döşediler. Merdivenlerin dönüşünü, bu basamakların inişini biz dik, keskin yaptırmadık ki çoluk çocuk iniyor, büyük de fark etmez yani inerken elini, dizini, ayağını vurmasınlar diye. Hem güzel, yumuşak, sümük bir geçiş oluyor hem de bu şekilde güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Öyle inanıyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. İnşallah öyledir. Full House burada. Full House ne diyor? Havuz evi. Havuz evi. Havuz evi. Havuz evimizi yaptık. Sen bu tarafa gel baba. Sen bu tarafa gel. Yüzleri biliyorum ya, sıkıntı yok. Havuz evimizi yaptık. Havuz evimizde şöyle bir ağaç koyduk. O ağaçı da özellikle koymamın sebebi aynı şekilde yine karşıdan, kapıdan girdiğim zaman onun yansıması, biraz sonra onu deneyelim, tamam mı? Şeyin ışıklarını kapatıyorsun, havuzun yüzünden yansıması tavana kadar oluyor. Çap, seni tekliyor. Burada şezlongu buraya koyduk. Buraya farklı şekilde şekillendirebiliriz. Şezlong dışarıya. Dizayn olaraktan biraz daha sakin, biraz daha şey olaraktan. Sakin, sen gel bu tarafa. Sakın. Sen gel oğlum. Yine dışarı banyomuz, tuvaletimiz. Burada amaç ıslak olaraktan kimse içeriye girip çıkmasın. Dışarıda kullanılması için. Alfresco'da mangal yaparken, barbekü yaparken kullanılsın diye. Ama en güzeli, şu lavabo güzel bakar mısınız? Çok güzel olmuş o. Değil Ben mi? de çok beğendim. Bütün olaraktan. Aynısı, Artı yine dolap. Aynısı dolabını yine koyduk. Burada geniş bir alan. Şavası, banyosu, her bir şeyiyle. Ya bilmiyorum ya, bence güzel oldu. Bence de güzel oldu. Taşlar özellikle çok güzel oldu. Orası gene havuz odasının Havuz odası, malzemelerini koyduğumuz havuz malzemelerini, makinalarını, ısıtma soğutma sistemini, temizleme sistemini koyduğumuz Ne güzel odamız. görünüyor bak yukarıdaki şey. Değil mi? Yes. Evet. İçeri. İşlemde tekrardan. Yukarı geçebiliriz. Buralarda bir şey kaldı mı derken. Evet. Aydınlatma. Bu siyah silindirleri özellikle sadece aynı belki aydınlatması için. Sadece bunu yaptığımız zaman mutfak kısmında boş bir ışık sağlıyor. Birbirini tamamlasın diye bu şekilde geçişler yaptık. Gri kapaklarımızı mesela özellikle yaptırdık. Onlar özel yapım, özel kesim, özel boyandı. Her biri. Yavaş yukarı doğru geçerken. Vardı daha atladığımız çok bir şeyler de. Tahtaların dizaynı mesela, tahtaları da böyle değişik kullandım ya. Heribon diyorlar buradaki kesimine. Onda da Enes ve Yunus kardeşler, Allah bin kere razı olsun. Adem kardeşle beraber çalışıyorlar.
Çok emekleri geçti. Gerçekten güzel bir işçilik sağladılar burada. Ellerine, emeklerine sağlık. Yavaş yavaş yukarı doğru geçebiliriz. Hadi bakalım. Yukarı doğru çıkarken merdivenin sağ tarafındaki bahçeyi görebilme, içeriği aydınlatma camını ikinci katta da aynı şekilde kullandık. İkinci katta bu alan içerisinde odalardan her birine çıktığında balkon bahçemizi görebiliyoruz. Aydınlatmayı içeriye komple sağlıyor. Çünkü güneş bizim doğu ve batı kısmı, güneşimiz bu şekilde dönüyor. Evin içerisi gün boyunca doğduğundan batana kadar aydınlık ve ferah oluyor. En önemli, en güzel yerlerden birine geldik. Yukarı katta ikinci katımızın salonu. Orada biz bu şekilde bir oturma sistemi kullandık. Burada küçük mini bir mutfak yaptık. Mini bar, buzdolabımız yine var. Kahve makinemiz burada var. Sıcak soğuk suyumuz çeşmemizden mevcut. Soda yapıyor. Sıcak su, soğuk su anında yapıyor. Şu alanı açayım ben sana. Biraz bahsedeyim. Yine aynı şekilde evin içerisine sıcak havayı, evin içerisine temiz havayı, güzel havayı, bu şekilde taze havayı alabiliyoruz. Yalnız şöyle şunlar geçersen, var, bunları da söyleyeyim. Bunlar koruma amaçlı. Yani böyle cam açık olduğu zaman Avustralya'da oturum izni vermiyorlar. Bunları yaptırmanız gerekiyor. bu normalde demir olaraktan yapıyorlar. Hem maliyet olaraktan ucuz. Ama biz burada kırmızı cam kullandık, kalın cam kullandık. Hem görüntüyü kapatmıyor, manzarayı kapatmıyor. Çünkü burada gündüz vakti çekeriz inşallah yine. Komple manzara elimizin ayağımızın altında. Temiz havayı kesmiyor, görüntüyü kapatmıyor. Güzel olduğuna inanıyoruz. Bench'imiz, buzdolabımız, tekrardan bu şekilde raflarımız, LED ışıklarla süsledik. Normalde buraya televizyon asılabilirdi. Biz evde öyle çok televizyon seyreden bir aile değiliz. Evet. Bu şekilde bir dizayn kullandık. Normalde İsterseniz televizyon. anteni, televizyonu, kablosu, her bir şeyi burada mevcut. Mermer çekmeceler kullandık, mermer bench kullandık. Bunların her biri yani çekmeceler, mermerler, benchler, yüzlerce kilo, onlarca slab mermer harcandı bu evde. Sanıyorum 25 slab falan mermer harcandı bu evi yaparken. Üst katı halı döşedik, üst katı halı yaptık. Aşağıyla biraz farklılığı olsun. İstersen böyle çekersen hem halının tonunu hem tahtanın rengini birbirini nasıl okşuyor, nasıl yakalıyor onu görebilirsin babacığım. Ortaya bir tane çalışma masası koyduk. Buradaki amacımız alanı farklı şekilde değerlendirmek. Bu evin dizaynı yaparken, çizerken illaki bu tip evlerde çocuklu aileler oturuyorlar. İnsanlar da o çocuklarının odaya kapanıp işte tek başına kalmasını istemiyorlar. Biz de aynı şekilde. Burada dersini çalışırken hem ailesinin hem annesinin babasının gözü önünde olur. Hem de açık olarak şöyle etrafın ışığıyla, aydınlığıyla, bahçesiyle zaman vakit geçirebilir. Buradan sağa dönüş yapıp sağ değil mi? Sağ. Komple sağ. Komple sağ. 4, 3, 2. 3 numaralı odamız. 3 numaralı odamızda yine davul, yatak, komple duvara döşediğimiz el yapımı, özel yapım, gardolap, çekmeceleri, özel kulpları. Kulpların güzelliğine bakar mısın? Ahşap bu. Gerçek ağaç. İstersen seni bu tarafa alayım babam. Oradan baktığın zaman burada yine çalışma masası, rafı, şelfi, oturma alanını bu şekilde değerlendirdik. Her bir yatağın başında mermer ışıklarını, mermer ışıklandırma sistemlerini kullandık. Sadece onları açtığımız zaman bile içeri çok güzel, hoş bir ışık. Girmeyeyim, sen şöyle dışarıdan doğru çekerken ben sana anlatayım. Sağ tarafta komple yukarıya kadar 2.4 metre cam screen kullandık. Gireyim ya. Gireyim, rahat edemeyeceğim. LED ışığı yine kullandık. Burada niş olaraktan bu duvarı kullandık. Tavandan ve telefon olarak diyorlar değil mi? Hı hı. Duş ve bayağı da geniş.
Su akıntısı, su giderlerini duvardan duvara yaptık komple. Beğenilen şey ne? Beğenilen şey ne? Bu girişte düğmelerin, Güzel, evet. çeşmelerin olması. Şimdi burada Çeşmeler hep çünkü şeylerin yanında oluyor, telefonların yanında oluyor ya. evet, açıp suyunu açtın, ıslanmamak için o şekilde kullanabiliyoruz. İstersen sen oraya çekerken ben sana onu anlatayım. Dönüşüyle yine mermerimizin dönüşü, dolabının dönüşü aynı şekilde. Aynaya bakarsan aynaya karşıda yuvarlak elips şeklinde yuvarlak dönüştü bir ayna kullandık. Bunları her birini yine duvara gömmeli dolap olaraktan 3 kapaklı, 3 ayrı shelf raflı. Sürgülü kapılı burada hem şey olmuyor, ne onun adı, yer kaybı olmuyor. Gene ledlerimiz var dolap altında. Dolap altlarında aynen ledlerimiz var. Şu ısıtma sistemlerini söyledin mi? Isıtma sistemlerini biraz ben söyledim. Buradan açtığın zaman bunda sensörü var. Her bir odanın ayrı. Kendi normal application'a girip bu odayı ben 18 derece istiyorum. Öbür oda 25 derece istiyorum. Bunları ayrı ayrı her bir odanın, otel odalarında oluyor genelde bu. Otellerde, büyük otel ısıtma soğutma sistemlerinde oluyor. Herkes kendi odasının sıcaklığını, soğukluğunu ayarlayabiliyor. Kapı yüksekliğimiz 2.7 metre. Şöyle göstereyim ben. Benle göster. Daha net belli oluyor. 2.7 metre. Kapılarda açılma sistemi tavana kadar, kapılarda şey yok. Tavana kadar. Kapılarımız yerden tavana kadar. Kapı kolunu ben aşağılarda göstermedim herhalde. Kapı kolumuz değişik. Daha önce genelde görülmemiş bir şey. Değişik işleri yapmayı seviyoruz. Ve bunda kapı dili yok. Kapı dili olmadığı gibi mıknatıslı magnet. Kitleme sistemi de bu şekilde çalışıyor. 4. Kapı pervazı mı deniyordu? Dur, daha oraya takıldım. Kapı pervazı kapı çerçevesine kullanıyor. Biz burada P50 kullanıyoruz. Mesela bunda yine pervaz kullanmadık. Evin hiçbir yerinde, ne aşağılarda ne yukarılarda çıkıntılı şey kullanmadık. P50 kullandık. Komple kapı altlarına, kapı üstlerine, süpürgeliklere. Bir odamız daha mevcut. Bir odamız daha mevcut. Orada dönüşlerini bu şekilde dizayn ettik. Odamızın şekli bu şekilde. Sen istersen bu tarafa geç. Yer değiştirelim. Yer değiştirerekten bakalım. Yine aynı şekilde. Komple. Ne oldu, uyku mu geldi? Ama çok rahat. Yeah. Gerçekten çok rahat. Komple dolaplarımızı yine her bir odada duvardan, yerden tavana kadar komple yaptık. Bu kesimi buraya yuvarlak olarak verdik. Hem geçişi sağlıyor, hem güzel böyle bir yumuşak bir görüntü sağlıyor. Sizi şöyle alayım, buyurun. Ben de geleyim bari. Gel bari, çok ısrar ettik biz. Koridorumuzdan geçerken biraz önce çalışma masası bahsettik. Her evde yüklük, çamaşırlık, işte çarşaf, yorgan, yastık, havlu dolabı olarak kullanmak için üst katın orta tarafını, wow, benim banyom. Eşanı. Dizayn olarak da ben bu şeyi çok seviyorum. Güzel çünkü. Yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde burası. Bir küvet koyduk. 220 kilo, yanlış hatırlamıyorsam biz bunu çıkartırken çok zorlanmıştık. Çünkü 2 tane var, 2 taraflı. Kamyonların indirirken de dahil 220 kilo, öyle plastik, fiberglass falan bir şey değil. Yani harbi dolu bir malzeme. Taş, nişleri boylu boyunca ledle beraber kullandık. Yine aynı şekilde yerden tavana fayans kullandık. Ben bunu özellikle söylüyorum da hani normalde standart yapılan çoğu işlerde, şirketlerin işlerinde falan sadece 100 milim süpürgeli koyuyorlar, duvarlara boyuyorlar, geçiyor gibi. Banyoda ıslak alanda bence kullanılması gerekiyor, evet, tavana kadar. Çünkü rutubet oluyor. Yani aynen, duvarlar ıslanıyor. Şavalar, evet. Şava sistemlerimiz 2.4. Ben de gösteriyor.
2.4 metre. Burası 2 metre genişliğinde, çok geniş. Aynı şekilde yine mikserleri biz duvara, kafeye yakın yere kullanıyoruz. Ama bak oradaki pencere de var. Bunu gündüz göstermek isterim. Burada skylight'ımız var. Yıldızları seyretmek için. Yıldızları seyrederekten duşunu banyo yapabiliyorsun. Veya gün ışığında, güneşi görerekten aydınlık bir şekilde. Dolaplar. Dolaplarımız komple gömme, duvarların içerisinde rafları var, aynaların içerisine kullandık. LED ışıkları yine aynı şekilde dolapların altına kullandık. Burada şöyle dediğimiz malzememiz var. Dışarıda cam çerçevesine kullandığımız şekli Burada da. buraya da aynı şekilde sağlı sollu koymak istedik. Banyo dizayn şekillerini birkaç şekilde kullandık. Burada siyah, orada biraz kahverengi siyah. Yuvarlaklı kullandık. Aşağıdaki iki banyoda. Bu köşeli sağ sol. Sağ. Ben göstereceğim burayı. Evet. Çamaşırları buradan atıyoruz. Ve aşağıdaki çamaşır dolabıma gidiyor. Çamaşır makinenin içerisine direkt iniyor. Direkt. Onu devamlı bana soruyorlar çünkü, o yüzden göstermek istedim. Buyurun. Yukarıya biz bir tane daha, istersen sen şöyle geç baba. Ama oranın aynası nasıl? Aynası güzel olmuş değil mi? Yeah. Yukarıdaki mermer yine plastik değil, fiberglass değil. Böyle çakma, çukma, yandan çırpma bir şey değil. Hani aynı dizayna mermeri kullandık. Lavabo, şelf bu şekilde kullandık. Bu aynayı sevdik. Buraya yakışacağına inandık. Gerçekten de güzel durdu. Bir iki tane ayna aldık hatta biz buraya için. Ayrı ayrı denedik. Ama özellikle bunda karar kıldık. LED ışık, geberit tuvalet sistemi kullandık. Sadece çok şey var da Kapı sanki menteşeleri mesela siyah kullandın ya, böyle biraz daha dikkat çekici oldu. Kapı menteşesi her bir kapıda 4'er tane çünkü 2.7 ve ağır kapılar olduğu için 4'er menteşe kullandık. Evet. Eyşan Sultanımın odası. Evet. Eyşan Sultan'ın odası. Şöyle istersen yavaşça burayı güzel bir şekilde geç. Göster. Cam kapaklı, ahşap, özel, el yapımı, komple ışıklandırmalı bir soyunma odası, soyunma dolabı. Buradaki aksesuarları, çantalarını koyabildiği, kullanabildiği, sergilediği ayrı ayrı rafları var. Yavaş yavaş içeri doğru girerken biz buraya özel bir bench yapmıştık. Sadece bu oda için ayrı değişik bir taş istemiştik. Hem Eyşan'ın zevkine, renklerine, keyfine uygun hem de onu böyle yakalayacak bir şey olsun dedik. Bu Brezilya'dan gelme bir taş. Aşağıda kullandığımız taşlarda Türkiye'den gelme taşlar da var. Değişik değişik mermer kullandık. Dediğim gibi 25 sıra üzerinde mermer kullandık bu evde. Her birinde ayrı bir nakış var. Çünkü aşağıdaki tonlarda gri, siyah, tahta evin genelinde var. Mermerin içerisinde biz biraz sonra gösteririm. Aynı renkleri yakalayabileceğimiz dizayn modeli seçmeye çalıştık. Doğal olduğu için ve yakaladık. Güzel bir seçim olduğuna da inanıyorum. İstersen seni böyle alayım. Bu tarafa doğru çekelim. Gel hatun sen bunu otur. 6 metreye 4 metre uzunlamasına bir yatak odası. Yatak çok büyük. Yani koltuk çok büyük. Ona rağmen çok ya da genişçe bir alanımız var. Yine mermer, ışık, mermer, yine ışıkları kullandık. Üst tarafta komple 2.4 metre aydınlatma bir ışığımız var. Önde caddeyi görebildiği, bahçeyi görebileceği, ön tarafta bir penceremiz daha var. Havalandırması, ışıklandırması gayet güzel bir şekilde. Hatıra da ne yakışıyor ama ya. O zaman şöyle gel, istersen o bench'i bir de böyle çekelim baba. Yine çizgiyi, rengi, tonu yakalamak
işimiz, seviyoruz, öyle yapmaya çalışıyoruz. Bu kesim, şu kesimle beraber birbirini yakaladığına inanıyorum. Olmuş mu Hatun? Bence güzel oldu. Ben en çok gardıroplarını sevdim. Şimdi Buradaki sistem var. buradan kapıyı açtığında gün ışığı, havuz, karşı taraftaki yeşili manzarayı komple görebiliyorsun. Merdiven ve ışıklandırmayla beraber her biri birbirini yakalayan bir simetrisi var. Öyle dizayn ettik, öyle güzel olacağına inandıydık, olduğuna da inanıyorum inşallah. Evet, en önemli kısımlardan birisi. Güzel bir odamız. Sonra master bedroom, ikinci master bedroom. 9 metreye 5 metre genişliğinde, 9 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde oldukça büyük bir alan. Burada ışık olaraktan mermer şeyini tamamen yuvarlak kullandık. Hafif şöyle seni bu tarafa doğru alırsan, önce bu tarafı çek, oraya çekme. Burada arch yine bir kemer kullandık. Arch kemeri ikincisini burada kullandık. Bura ebeveyn banyo. O dönüşün yuvarlağını bu şekilde tamamladık. Mermeriyle, dolabıyla, komple. Yine dönüşü bu şekilde verdik. İtalyan bir taş bu kullandığımız. Yine el yapımı çok güzel bir taş. Seni şöyle ortaya alayım. O simetriyi biz nasıl yakaladığımızı şurada göstermek isterim. Şu çizgide arşları görüyorsun, lambayı görüyorsun, havalandırmayı görüyorsun, üzerindeki durduğun skylight'ı görüyorsun. Şimdi bu çizimi ve şöyle bakabilir misin mesela? Taşların kesimiyle beraber giriş aynı şekilde geliyor. O kesim tavana kadar çıkıyor. İşte hani vur geç yanmıyoruz. İşimizi severekten yapıyoruz derken bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben zaman harcıyorum. Gerçekten burada tecrübemizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Daha iyisini her bir seferinde yapmaya çalışıyoruz. Ama şu ana kadar yaptığımız en güzel işlerden birisi bu olduğuna inanıyorum. Doğru mu? Evet, aynen. Şaman içerisini göstermek isterim. Burası 4,5 metreye 3,5 metrelik banyo komple olaraktan çift taraflı. Niş olaraktan yine tekrardan ışıklandırmasını LED şekilde burada yaptık. Aynı şekilde yine diğer taraflarda kullandığımızda burada suyu açıyorsun, normal suyunu ısınırken sen ıslamadan kullanabiliyorsun. Özür dilerim ama burada da lavabomuz hani çok lavabomuz, tuvaletimiz bu şekilde özel kendi kapısı ayrı kapatılabiliyor. Küvetimiz yine boylu boyunca. Buranın arkasında tekrardan freestanding bir çeşme kullandık. Yerden doğru geliyor. Onu gösterebilirsin orada. Yerden doğru geliyor. Yine komple o biraz evvel bahsettiğim küvetimizden kullandık. Her bir banyomuzda dikkatinizi çektiyse freestanding, altlarında yükü yok ama çık üzerinde otur o şekilde yapılmış, imal edilmiş malzeme ve işçilik komple burada bulunmakta. Yine LED var zaten. LED sistemi. LED aynı şekilde yine komple gömme olaraktan ayna dolaplarımız içerisinde, duvar içerisine gömüyoruz aynaları. Yer kazanmak ve güzel bir görüntü sağlamak. LED ışıklandırmamızı hem buraya koyuyoruz. Mesela şunu yaktığınız zaman içeride yine güzel, boş, böyle tatlı, temiz bir ışığı oluyor. Evet, yaparken bayağı uğraştığımız, emek harcadığımız ayrı bir dolabımız. Burada walk-in ne oluyor? Yürünebilir gardolabı diyorlar. Yürünebilir gardolabı. Soyunma odası da Arç diyorlar. olaraktan içeri giriyorsun. Aynayla beraber güzelleştiğine inanıyorum. Bench'in altında aynası, üstünde aynası tavana kadar. Seni şöyle alayım abi. Sen öyle geç. Seni de böyle alayım. Komple yerden tavana kadar 5 metre uzunluğunda yaklaşık 28 tane ayrı kapak var. Cam kapakları var bu dolapların içerisinde. Her birinin içerisinde LED ışıklandırması, karşı tarafta çekmecelerle yaptığımız
Daha ben dizmedim bunların içine. Daha oraya gelemedim. Valla burası bir shop sanki değil mi? Bir shop havası var, bir alışveriş Evet. merkezi havası var. Güzel oldu, güzel oldu. Bu da yine havalandırmayı sağladı. İçin komple açılabilir, temiz havayı içerisine alabileceğin. Caddeyi görebiliyorsun ama dışarıdan seni görmeleri neredeyse imkansız gibi. Çünkü bu tuğlanın örüm şekli, özelliği, malzemesi içeriği sana screen perde gibi gösteriyor. Altını ve üstünü buranın açık bıraktık. Işığı, yağmur alabilsin. Yağmur yağarken bile seyredebiliyorsun. Güzel de oluyor. Güzel oldu. Değişik bir dizayn oldu. Anlatılacak, atladığımız eminim onlarca daha özellikler var. Bu sadece zaten inşaatın siz görebildiğiniz, gördüğünüz dış kısmı, dış noktaları, boyanın dışı, o boyanın içerisinde, duvarların içerisinde yapılan işçilik, emek, özellikle kullanılan malzeme, farklı farklı onlarca işlem var, malzeme var, yapı var, emek var, alıntı var. Evet, evin içini gördünüz. Bakalım şimdi biraz da dışına göz atalım. Şöyle bir Bakalım. bahçemizi gezelim. Buyurun. Yine bahçemizde sen anlatabilirsin. Fırçalarımızı kullandık, çiçeklerimiz, ağaçlarımız yeşillemeye başladı zaten. Evin uyumuyla, dizaynıyla bir olsun, şekiller birbirini yakalasın, çiçekler, bitkiler de birbirini yakalasın diye bir şekilde böyle bir dizayn kullandık. Ön tarafta kullandığımız bu bitkileri çok seviyorum. Gerçekten hem büyük duruyor hem yeşil duruyor hem de böyle sanki yapay duruyor değil mi? Yeah. Evin Gerçek çiçek. Evin önünü kaplıyor, kapatıyor. Evin dışında kullandığımız malzemeler, şiratlarımız falan bunlar komple demir özel sacdan kaynatıldı, büküldü, yapıldı. Yapanlar ellerine sağlık. Yukarıda kullandığımız blok tuğla, evin dışarısındaki stone taş, evin önündeki tuğlamız hepsi ayrı ayrı özel malzemeler. O tuğlayı biz Tazmanya'dan getirtirdik. El işçiliği bir malzeme. Kapı deseniz kapı 380-400 kiloya yakın sadece demir kapımız var. Evin içerisinde, evin önünde. Evin girişini, garaj kısmını komple marble, mermer taşla döşettirdik. Bluestone taş giriş kısmını komple kaplıyor. Buradan alfresco, havuzun etrafını aynı malzemelerle kullandık. Klaydenimiz var böyle evin önünde siyah, komple bütünlük sağlıyor. Garaj kapısı aslında burası. Garaj kapısını açtığın zaman bu özel bir kapı, özel malzeme kullanılıyor. Motoru, malzemesi her şey farklı. Anlatırken de bakıyorum anlatacak o kadar çok şey var ki hangi birini, hangi hem ön bahçede hem bu küçük bahçede hem büyük bahçede, arka bahçede, yan bahçede her yerde sulama sistemleri de var. gece çimenler sulanıyor, sabah saat 6'da da arkadaki bitkiler sulanıyor. Dediğim gibi evin her bir şeyi, ön garaj kapısını Oğulcan dizayn ettiydi bunu. Demir kapıyı Açılması, kapanması hani yuvarlak biçimde açılması böyle hani kapının içerisinde. demirci de onlar 3 sefer yaptı, bozdu. Yaptı, bozdu, yaptı, bozdu. O da çünkü ilk defa yapıyordu ama güzel bir iş çıktı. Elhamdülillah yaptığımız işten biz memnunuz. Biz işimizi severekten yapıyoruz. Biz sevdiğimiz işi yapıyoruz çünkü. Elhamdülillah güzel bir şeyler çıktığına inanıyoruz. Öyle mi Hatun? Allah'ın izniyle güzel bir şeyler çıktığına inanıyoruz. Evet, videom biraz uzun olmuş olabilir. Gerçekten ev çok büyük. Anlatılması gereken o kadar çok şey vardı. Teşekkür ederim. Eşim de bana yardım etti. Emin olun ben çekmiş olsam 15 dakikada bu videoyu çekip bitirirdim. Ama bu kadar detaylı, bu kadar güzel anlatım olmadı. Hatun ısrar etti. Biz de anlatmaya çalıştık. Bir altımız olduysa, affola, hakkınızı helal edin. Allah'ım dileyen isteyen, aynı şekilde yine söylüyorum, dileyen isteyen herkese daha ileri nasip etsin inşallah. Güzelleri nasip etsin inşallah diyorum. Ben de aynı düşünceleri paylaşıyorum ve videomuzu sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum videomu da izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum.